Kayra K8M0657 olan. 0657 şu. Türkiye finali. Evet buldum. Mutluyum. Hadi başlıyoruz o zaman. Türkiye finali Emin Kayra Eken'in muhteşem performansı genç Bilal'ler ezan okuma yarışması Mardin. Hem de Mardin'de yapılmış. Haydi bakalım. Çok genç bir kardeşimiz. Özellikle iyi olan aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Değerli jüri üyelerine ve siz değerli misafirlerimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyor. Genç birerlere başarılar diliyorum. Evet şimdi gelecek. Alkışlar. Neler yapacağını anlatıyor. Kaç yaşındasın Kayra'cığım? Kaç yaşındasın şu anda? Maşallah, tebrik ediyorum seni. Emin'ciğim, hangi makam okuyacaksın? Bak makamlar. Yaz makamında başlayacağım. İmam Hatip ortaokullar arasında yapılmış. Tamam sen ortaokuldasın o zaman. Evet. İkinci hayyâle selam kısmında Hicaz. Dur ne makamlara bak. Emin'ciğim, hangi makam okuyacaksın? Hocam ben Hicaz makamında başlayacağım. Hicaz başlayacaksın. İkinci hayyâle selam kısmında Hicazkar geçki yapacağım. Hicazkar geçki. Hayyâle felada sabaya geçeceğim. Sabah. Es-salatu hayrun mine'l-nevm'de Hüseyin'e geçki yapıp tekrar da sabah geçeceğim. Muhteşem. Bu kadar makam bakalım nasıl geçeceksin. Çünkü yani Hicaz'dan sabaha geçkisi sonra Hüseyin'i geçkisi tabii kırma. Yani sabahı açmak için Hüseyin'i. Sonuçta ama neye bağlayacaksın? Sen bayağı bir makam Sonunda Hüseyin'i yapacaksın o zaman. Haydi bakalım. geçkisi yapacaksın. Maşallah. Hadi bakalım, seni dinliyoruz. Hazır mısın? Hicaz, Hicazkar hocam. Sabah Hüseyin'i. Sabah, Hüseyin'i ve sabah. Hadi bismillah. Bu arada çok güzel bir istek geldi. Ali Faruk Morgil 7311. Hocam konuşma tonu analizi yapıyor musun? Ben Yolova'da bir tiyatro oyuncusuyum. Konuşma tonlarına biraz fazla hakimim. Tamam yaparım. Gönder. Daha önce defalarca yaptım. 7. sınıftayım hocam demiş Kayra'cığım. Başlıyor. Çok uzaktan çekilmiş video. Keşke daha yakın olsaydı. Sadece uzaktan seni izleyerek yapmak zorunda kalacağım. Bu birazcık zayıflatacak yapacağım işi. Yüzünü görmek isterdim çünkü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eminim çok heyecanlısındır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kayra bu okuyuş stili bu İstanbul tavrı ezan gibi. Çok güzel bir tavrın var. Kimden geçtin acaba bu eserleri? Yani kimden bu tavrı aldın? Fa diyez gibi okuyorsun. Yani normal yaşın. Çünkü daha henüz sesinin daha oturma dönemi gelmedi. Şu an izleyince acaba kimlerden? 12 yaşındayım hocam. Samsun'da yaşıyorum. Ama bu tavır İstanbul tavrı giriş. Çok güzel bir giriş. Özellikle şurası. Allahu Ekber. Bakın ikincisinde. Kimleri dinliyorsun acaba? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Selman Kızmaz Hoca'yı dinliyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam. Şimdi senin yaşında bir okuyucudan beklentilerimiz neler oluyor? Öncelikle okuduğun, başladığın tona sadık kalman önemli bir şey. Yani bu kararı aldın. Tamam. Bu kararda gitmeni bekliyoruz. Yani tona hakim olma önce. Giriş tonuna hakim olma. Çünkü sonuçta ezan okurken elbette bir çağrı yapıyorsun. Ama sonuçta bunu bir makamla yapıyorsun. Makamla yaptığın anda da iş okuma tonuna girmeye başlıyor kaçınılmaz olarak. Yani birçok yazan kişi oluyor çünkü bana. Hocam sen ne yapıyorsun ki, hani neyi inceliyorsun? Sanki hani ezan okuma makamsız ve öyle içten çıkıyormuş gibi düşünüyorlar ama hayır. Bu gelenek Osmanlı geleneği.
Osmanlı geleneği makamsal okuyuştur. Yani bizim topraklarımızda neredeyse 400 senedir var olan bir şey. 400-500 senedir var olan bir şey. Yani bugünün çıkan yeni bir şey değil bu. Öyle görmesinler. Bunu bilmeyenler de öğrensin diye söylüyorum. Böyle bir geleneğin devamında da kaçınılmaz olarak yani cami musikisinin çoğu zaten makam ve sesle icra edilir. Yani musiki vardır içinde. Bu nedenle musiki vardır. Dikkat edeceğimiz şey senin tona hakimiyetin. Sonuna kadar bu tonu koruyacaksın. İçinde küçük çıkmalar, hafif entonasyonlar vesaireler olabilir. Yaşın çok genç. Bunlar doğal kabul edilebilecek şeyler. Hiç bunlar hakkında konuşmayacağım o nedenle. Şu anki okumanın tavrı çok hoşuma gitti. Biraz fazla çarpma var ama çok normal. Çünkü sen şu anda dinlediğini kaydettiğin dönemdesin. Senin yaşların dinleyeceksin, kaydedeceksin, kaydettiğini ifade edeceksin. Tavır, üslup, okuma stili bunlar zaman ve yıllar içinde. Daha önünde çok zamanın var. O nedenle şu anda sen sadece bir kişi değil birçok kişinin de okuma tavrını. Ama mesela sen İstanbul tavrı okuyorsan İstanbul tavrını iyi okuyanları bul. Yani o konuda zenginleş. Anladın mı? Bir oradan Mısır tavrı bir buradan dersen çorba gibi olabilirsin. Onun yerine tavır olarak birbirine benzer tavırlarla büyü, belli bir süre onu yerleştir. Ondan sonra bir şeyler farklı şeyler katmak istersen denersin. Gayet güzel bir tonal başlangıç ve devam. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. Bak bu girişlerin çok güzel. Yani hep giriş kullandığın melodik yapı ona bu nefis bir tavır belirtisi. Çok fazla süslemesiz, küçük sadece oyunlarla bütün ifadeyi vermen yetiyor. Ne kadar fazla süslersen sevgili Kayra, fazla süslersen o kadar tavrı kaybediyorsun. Bunu unutma. Olabildiğince sade kal. Sadelik her zaman çok daha etkili oluyor. Ve okumanı zaten kolaylaştırıyor. Etkinin ötesinde senin okumanı da kolaylaştırıyor. Sen daha kolay okudukça daha ifaden netleşiyor. Bu sefer yaptığın çağrıya konsantre olman daha farklı olur. Bir şeyi yapmak için çabalamak ve uğraşmaktansa, zorlanmaktansa doğru bir şekilde yapabilmek, rahat bir şekilde ifade edebilmek seni rahatlatır. Bu da ifadeni rahatlatır aynı oranda. أشهد أن محمدا رسول الله. Ama gerçekten bazı çıkışların çok güzel. Şimdi yaşının avantajı Emin Kayracığım, yaşının avantajı bu tiz sesleri çok kolay vermek üzerine. Çünkü yaşın bu sesleri rahat verdiriyor sana. Zorlanmadan rahat bir şekilde. İleriki yaşlarda bundan 4 sene sonra, 3-4 sene sonra Blue çağında bu sesin kalınlaşacak. Bunu unutma. Sakın bu sesleri tekrar aynı şekilde çıkartmak için çabalama. Artık yeni sesin olacak ve yeni sesinin farklı bir başlangıç karar sesi olacak. Hemen oraya geç. Önemli olan tavır unutma. Bu dönemler senin 4 yıl, 3-4 yıl Blue çağına kadar tavırla, İstanbul tavrının lezzeti ve sadeliğiyle doldur kendini. Kulağında olsun, sesin değiştiği zaman hemen o kendi sesini alacaksın, tavrı koruyacaksın. Tamam mı? Sese takılma. Şu notaya çıktım, bak buradan böyle yapardım, ben 12 yaşında şöyle yapardım, 9 yaşında... Bunlar senin kapanacak defterin olacak. Artık yeni sesin, oturmuş rengin üzerine kuracağın tavırlı okuyuş müthiş, bambaşka bir şeye dönüştürecek. O zaman çok daha etkili olacak. Ama o atlayışın harikaydı.
Şimdi geçkiler gelecek galiba. حي على الصلاة Kolay değil bu. Notların her biri zor. Biraz tutarak ve yüklenerek yapıyorsun. Yani sesleri çıkarken biraz tutmak zorundasın bu sesleri. O tam diyafram nefesiyle tutmak zorundasın. Ama bunu yaparken yaşın itibariyle birazcık buraya hafif yükleniyorsun. Dikkat et, biraz daha rahat bırak bu sesleri çıkarken. Daha çok nefesle bunları yapmaya çalış. Nefesinin kuvvetiyle bunları yapmaya çalış. Burada gerilim hissetme, tamam mı Kayra? Burası böyle olmasın. Oku bana. Nefesle oku. Gayet güzel. حي على الصلاة Hicazkar geçki geldi. Hicaz girdin. Hicazkar geçkiyi yaptın. Şimdi bakalım sabaha nasıl gideceksin, çok merak ediyorum. حي على الفلاح Aferin sana ya. Ne kadar güzel, tertemiz bir geçki. Tertemiz, tertemiz. حي على الفلاح Daha iyisi olur. Zamanla daha oturur. Hüseyin'i geçki geldi. Muhteşem ya. Of, 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 of. Bu harikulade. Çarpmaların, gırtlak çarpmaların çok güzel. Ses kontrolün çok güzel. Bir de o Hüseyin'in tadını öyle güzel. Ah, sabahı da gösterir gibi yapıp Hüseyin'i bitirmek çok güzel. Sabah. Ve sabah gibi bitirdin. Vah, bravo. Bravo. Ve güzel olan başlangıç kararına sadık kalman. Fa diyez başlamıştın. Bitirirken de fa diyeze çok yakın komalı bir yerde bıraktın. Tebrik ederim. Hakikaten hani bu birinciliği hak etmiş çok güzel bir performans. Baştan sona. Çok çok tebrik ederim. Böyle güzel makam geçkileri zamanla oturacak. Vallahi yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Kayracığım, tebrik ederim seni.